Merhaba, hoş geldiniz. Kanalıma ve mutfağıma sefalar getirdiniz. Bugün çok değişik, lezzetli bir salata tarifiyle karşınızdayım. Ama salata demek gerçekten çok hafif kalır bu yemeğin yanında. Özellikle sosu muhteşem. Bu sosu etlerinizde de kullanabilirsiniz. Hadi buyurun geçelim tarife. Şimdi kabuklarını soyduğum, temizlediğim havuçlarım var 3 adet. Havuçlarımı verev olarak kesiyorum. Havucunuz varsa bu salatayı hemen yapmanızı öneriyorum. Türk damak tadına da çok uygun. Yediğiniz zaman haklılığımı göreceksiniz arkadaşlar. Şu şekilde doğruyorum. Çok ince değil, kalın da değil. Şimdi bu ince kestiğim havuçlarımı bu şekilde verez kestiğim bu havuçlarımı jülyen olarak incelterek kesiyorum. Çıkan sonuç şu arkadaşlar. Bu şekilde olacak. Rendeden daha kalın, biraz daha uzun, dişe gelecek şekilde ama çok kalın değil. Havuçlarımızı kestikten sonra geldi taze soğanlarımıza sıra. 8-10 tane taze soğan kullanıyoruz. Şöyle hemen yine havuçlarımıza yakın bir uzunlukta soğanlarımızı uzun uzun doğruyoruz. Doğradığımız soğanları yine havuçlarımızın üzerine alıyoruz. Sıra geldi salatalığımıza. Bir adet salatalık yetiyor. Çünkü burada baskın olan ana karakter havuç arkadaşlar. Bu havuç salatası. Sadece biraz lezzet vermek için salatalık da kullanıyoruz. Salatalıklarımızı da ince ince jülyen kesiyoruz ve ortadan keseceğim uzunluğu yeterli. Salatalığımızı da hemen alıyoruz. Son olarak da bir adet küçük boy turbum var. Turbumu da hemen aynı şekilde jülyen olarak doğruyorum. Çok kalın bırakmadan. Birbirleriyle uyumlu, sinerji yaratacak, lezzetli salatalık malzemeler bunlar arkadaşlar. Ama önemli olan bu salatanın sosu. Bütün espri gerçekten sosta. Muazzam bir sos, kaşık kaşık içebileceğiniz, ekmek banabileceğiniz nefis bir sos yapacağız şimdi. Hemen turbumuzu da salatamızın üzerine aldıktan sonra sosumuzu yapmaya geçebiliriz artık. Şimdi kasemin içerisine hemen bir yemek kaşığı biber salçası alıyoruz. Mutlaka salça kullanın arkadaşlar, lezzeti o verecek. Hemen 3 yemek kaşığı sirke koyuyoruz. Bu sosumuzun olmazsa olmazı soya sosu. 3 yemek kaşığı da soya sos koyuyoruz. Benimki tuzu azaltılmış bir soya sos. Dolayısıyla rahatlıkla kullanabilirsiniz. Çok tuzlu değil ama yine de tuz koymayacağım ben bunu koyduğum için. Hemen yarım limonumu sıkıyorum. 3 diş sarımsağım var. Sarımsak da çok yakışan ve olmazsa olmazı. Sarımsağımızı da hemen sosumuzun içerisine alıyoruz. 2 yemek kaşığı kadar susamımız var. 1 tatlı kaşığı pul biber. Acı sevmeyenler tatlı pul biber de koyabilir. 1 tatlı kaşığı da kırmızı toz biber.
Biraz da çekme karabiber çekeceğim. Ama ondan önce bir 2-3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı koyuyorum. Sevenler ve evinde olanlar susam yağı da koyabilir. Çok leziz oluyor çünkü o zaman. Şimdi biraz da karabiber çekmek istiyorum. Nefis sosumuz şu an hazır oldu. Güzelce karıştırıyoruz yalnız. Bu sos çok özel bir sostur arkadaşlar. İnanılmaz bir lezzeti var. Evinizde yapın ve deneyin, göreceksiniz, bayılacaksınız. Bunu sadece salata sosunda kullanmayın. Aynı zamanda nefis et sosu da oluyor. Et sosu yapıp bununla etlerinizi marine edip pişirebilirsiniz. Ya da pişirdikten sonra da lezzetlendirmek için etlerinizi yine bu sostan yardım alabilirsiniz. Şimdi doğradığımız bütün malzemeyi sosumuzun içerisine alıyoruz ve sosla kaplıyoruz. İyice karıştırdıktan sonra da servis tabağına alacağız. Yapılışı çok basit ama bir kere deneyin ve görün. Herkesin parmaklarını yiyeceği ve çok beğeneceği bir salata olacak. Çok farklı, herkesin her zaman evinde yaptığı ya da restoranlarda yediği değil. Uzak Doğu usulü, Uzak Doğulular özellikle Güney Kore'de bu tarz salatalara çok ağırlık veriyorlar. Hem sağlık hem şifa hem de aynı zamanda lezzet. Bugün de bir tarifin sonuna geldik. Harika bir Uzak Doğu usulü salata yaptık. Bu sosu gerçekten hepinize tavsiye ediyorum. İnanılmaz lezzetli bir sos. Dediğim gibi özellikle balık ve ete çok yakışıyor. Etlerinizi terbiye edebilirsiniz. Etlerinizi pişirdikten sonra sos yapabilirsiniz. Ya da benim yaptığım gibi böyle güzel bir salata yapabilirsiniz. Güney Kore'den, Uzak Doğu'dan çağrışım yapmış güzel bir salata. Umarım tarifimi beğenir, siz de evlerinizde denersiniz. Tarifimi beğendiyseniz eğer videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bildirim zilini açtığınız zaman paylaşmış olduğumuz her video hemen size bildirilir ve kaçırma gibi, kaybetme gibi bir şansınız olmaz. Bu şekilde aynı zamanda bana destek de olmuş olursunuz. Tabii bana destek olmak istiyorsanız, videolarımı beğeniyorsanız beğenilerinizle, sosyal medyanızda sevdiklerinizle paylaşarak videolarımı ve yorumlar yaparak bana gerçekten çok destek olmuş olursunuz. Bu videoların çekilmesinin, devamını gelmesini sağlamış olursunuz. Ben de size çok teşekkür ediyorum. Hepinizi seviyorum. Beni izlediğiniz için bu dakikaya kadar teşekkürler ediyorum. Yanaklarınızdan öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın. Yarınki tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın.